Cengiz Han, 13. yüzyılda Asya'nın büyük bir bölümünü kapsayan Moğol İmparatorluğunu kurarak tarihin en önemli figürlerinden biri haline gelmiştir. Savaşçı kimliği ve yenilikçi yönetim anlayışıyla dikkat çeken Cengiz Han, sadece askeri başarılarıyla değil, aynı zamanda farklı kültürler arasındaki etkileşimle de öne çıkmıştır. Bu yazıda Cengiz Han'ın yaşamı, imparatorluk kurma süreci ve bıraktığı kalıcı mirasa odaklanılacaktır. Cengiz Han, 13. yüzyılın en etkileyici savaşçılarından biri olarak kabul edilir ve tarihin en büyük kara imparatorluğunu kurmuştur. 1206 yılında Asya'nın büyük bir bölümünü ve Avrupa'nın bir kısmını kapsayan Moğol İmparatorluğunu kurarak büyük bir başarı elde etmiştir. Ancak Cengiz Han hakkındaki bilgilerimiz oldukça sınırlıdır. École de Louvre'den Profesör Jean-Paul Roux bu durumu Cengiz Han'a ait bir çizim ya da portrenin günümüze ulaşmamış olmasıyla ilişkilendirmektedir. Cengiz Han'ı resmeden eserler genellikle onun ölümünden uzun bir süre sonra ya da o dönemde yaşamayan sanatçılar tarafından yaratılmıştır. Moğol yazı sistemi, Uygurların fethinden sonra ortaya çıkmış, bu nedenle Moğol İmparatorluğu hakkında yazılı belge sayısı oldukça azdır. Bugüne ulaşan belgelerin çoğu, yabancı devletler tarafından kaleme alınmıştır. Moğolların en önemli eserlerinden biri olan Moğolların Gizli Tarihi, Cengiz Han'ın ölümünden çok sonra anonim olarak yazılmıştır. Cengiz Han'ın doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, tarihçiler milattan sonra 1160 civarını işaret ederken, 1227 yılında Tangut halkına karşı düzenlediği bir sefer sırasında hayatını kaybetmiştir. Ölümünün muhtemel nedeni ise hıyarcıklı veba olarak gösterilmektedir. Cengiz Han'ın erken yaşamına baktığımızda doğduğu dönemde Moğolistan'ın ayrı kabilelerce yönetildiğini görüyoruz. Temuçin, Cengiz Han, babası Yesüge'nin 40 bin ailelik çadırın lideri olarak tanınmasıyla büyük bir öneme sahip bir figür olmuştur. Temuçin'in annesi Hoelun, babasının klanı ele geçirilince Yesüge ile evlenmek zorunda kalmıştır. Bu evlilikten doğan çocuğa Temuçin adı verilmiştir. Temuçin, 1206'da Moğol İmparatorluğunu kurduğunda Cengiz Han unvanını alarak Birleşik Moğol Devleti'nin hükümdarı olmuştur. Zamanla sert bir kişilik geliştiren Temuçin, içki içen, düellolara katılan ve savaşlar yaparak Bozkır'ın zorlu yaşamına adapte olan bir birey haline gelmiştir. Temuçin, 9 yaşında Dai Seçen adlı bir kabile lideriyle nişanlanmış, ardından babasının vefatından sonra sınırlı bir alanda yaşamaya başlamıştır. 14 yaşında bir anlaşmazlık sonucu kardeşi Bekter'i öldürmüş ve Börte ile evlenmiştir. Cengiz Han, 1200 civarında Tatarlarla yaptığı seferle zafer elde etmiş. 1206 yılına gelindiğinde Moğolistan'ın büyük bir kısmını kontrol altına alarak Cengiz Han unvanını almıştır. Jin hanedanına karşı düzenlediği seferle Kuzey Çin'i fethetmiş. Ardından batıya yönelerek Orta Asya'ya doğru ilerlemiştir. 1219'da Harzemşah'la karşı düzenlediği sefer büyük yıkımlara yol açmış ve savaşlar nedeniyle Kuzey Çin'in nüfusu büyük ölçüde azalmıştır. Cengiz Han, askeri başarılarıyla birlikte devlet yönetiminde de yenilikler gerçekleştirmiştir. Moğol İmparatorluğu'nun sınırlarını aştıkça daha düzenli bir devlet yapısı ve vergi sistemi kurmuş, esir alınan çeşitli etnik gruplarla birlikte istikrarlı bir sistem geliştirmiştir. Cengiz Han, yasalar ve yönetmelik sistemleri oluşturmuş, her durum için kurallar getirmiştir. Askerlerine seferlerde zarar vermemeleri ve din adamlarına saygı göstermeleri konusunda talimatlar vermiştir. Moğol şamanizmi inancına sahip olduğu bilinen Cengiz Han, fetihlerden elde edilen ganimetleri adil bir şekilde dağıtmayı ve askerlerin avcılıkla eğitilmesini sağlamıştır. Cengiz Han, 1227 yılında Tangutlara karşı düzenlediği bir sefer sırasında hayatını kaybetmiş, ancak mezarı henüz bulunamamıştır. Ölümünden sonra oğlu Ögeday, imparatorluğun başına geçmiş, ancak Moğollar birleşik kalamayarak iç savaşlarla parçalanmıştır. Cengiz Han'ın mirası, askeri dehası ve devlet yönetimindeki yenilikleriyle tarihin derinliklerine inmeye devam etmektedir. Cengiz Han'ın ölümünden sonra imparatorluğunun yönetimi oğlu Ögeday'ın eline geçmiştir. Ögeday, babasının kurduğu büyük imparatorluğu genişletme çabalarına devam etmiş ve Moğol İmparatorluğu onun döneminde en geniş sınırlarına ulaşmıştır.
Ancak bu birlikteliği sürdürmek zorlu bir süreç olmuştur. Ögeday'ın 1241'indeki ölümünden sonra Cengiz Han'ın torunları arasında iktidar mücadelesi başlamış ve bu durum imparatorluğun parçalanmasına zemin hazırlamıştır. 1259 yılında Mönke Han'ın ölümü, Moğol İmparatorluğu'nun iç savaşa girmesine ve nihayetinde farklı hanlıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Cengiz Han'ın askeri stratejileri, onun döneminde ve sonrasında da etkili olmuştur. Moğol ordusunun atlı birlikleri, manevra kabiliyetleri ve hızlı hareketlilikleri sayesinde savaş alanında büyük avantaj sağlamışlardır. Ayrıca Cengiz Han'ın oluşturduğu istihbarat ağı, düşmanlarının hareketlerini takip etme konusunda önemli bir rol oynamıştır. Bunun yanı sıra fethedilen bölgelerde yerel yönetimlerle işbirliği yaparak imparatorluğun entegrasyonunu sağlamış, farklı kültürler arasında etkileşimi artırmıştır. Cengiz Han, aynı zamanda hukuk sisteminde de köklü değişiklikler yapmıştır. Yasaları tüm imparatorluk için geçerli olacak şekilde belirlemiş ve bu yasaların uygulanmasında disiplin sağlanmıştır. Bu sayede halk arasında adalet duygusu güçlenmiş ve devlet otoritesi pekiştirilmiştir. Moğol İmparatorluğu bu düzenlemelerle daha sürdürülebilir bir devlet yapısı oluşturmayı başarmıştır. Cengiz Han'ın mirası sadece askeri başarılarıyla değil, aynı zamanda yönetim anlayışı ve kültürel etkileşimleriyle de dikkat çekmektedir. Moğol İmparatorluğu, farklı etnik grupların bir arada yaşadığı bir yapı oluşturmuş, bu da ticaret yollarının güvenliğini artırmış ve Doğu ile Batı arasında önemli bir köprü olmuştur. Cengiz Han'ın ölümünden yüzyıllar sonra bile onun stratejileri ve yönetim anlayışı tarih boyunca incelenmeye devam etmektedir. Sonuç olarak Cengiz Han yalnızca bir savaşçı değil, aynı zamanda bir devlet adamı olarak da ön plana çıkmıştır. Fetihleri ve yönetim biçimiyle tarih sahnesinde kalıcı bir etki bırakmış, imparatorluğunun sınırlarını aşarak dünya tarihine yön vermiştir. Cengiz Han'ın yaşamı, güç, strateji ve liderlik üzerine derinlemesine bir anlayış geliştirmek isteyenler için hala ilham kaynağı olmaktadır.